Selamlar arkadaşlar. Ben yine farklı bir rotaya geldim. Arjantin'in kuzey köylerinden biri olan Tilcara'dayım. Epey değişik burası. Ya önceki gittiğimiz yerlere hiç benzemiyor, öyle söyleyeyim. Şu hostelde kalıyorum. Papacho diye. Bakın. Köy böyle. Etrafımız dağlık alan. Şöyle bir hızlıca göstereyim size. Evler de bu şekilde. Şimdi şey yapacağım ben. Burayı gezeceğiz. Mercado'ya gideceğim ben alışveriş yapmak için. Mercado var burada. Oraya gitmişken size de göstereyim dedim. O yüzden videoya başlıyorum. Saat 4 çeyrek geçiyor. Ben buraya işte 2 civar falan geldim. Biraz bekledim çünkü gündüz vakti çok sıcak burası. Yaklaşık 2500 metrede bu köy. Yüksekte yer alan bir köy yani burası. Gündüzleri çok sıcak oluyor. Geceleri de epey soğuk oluyor. Yani sıcaklık farkı çok fazla gündüzle gece arasında. O yüzden biraz beklemek istedim. Sıcaklığın biraz geçmesini istedim. Ama güneş de işte 7 gibi battığı için artık bir şeyler yapmam lazım. Mercado'ya gideceğim o yüzden. Bir şeyler alalım. Sonra burada arkeolojik alanlar falan var. Böyle gezilmesi, görülmesi gereken yerler var. Oralara gideceğiz beraber. Mercado'ya geldim arkadaşlar, kapalı. Ya bu Google Maps var ya, Arjantin'de hiç çalışmıyor ya, ben size söyleyeyim. Saatlere falan bakıyorum, çalışma saatlerine vesaireye. Açık gözüküyor. 8'e kadar açık diyor mesela. Geliyorsunuz kapalı. Yani Arjantin'de çok doğru çalışmıyor bu saat olayı maalesef. Bilmiyorum kaçta açılacak, soracağım birine de. Ve sonra geleceğiz olmadı. Bir şeyler alacaktım işte. Beraber bakarız diyordum. Şu ileride kilise var, oraya gidiyorum. 5'te açılacakmış Mercado. Saat 4:30 falan. 5'te de hemen açılınca başlamazlar işe diye tahmin ediyorum. Burada ufak bir pazar daha var. Şu ileride de kilise var. Oraları gezelim. Burada da böyle genelde şey falan satıyorlar. Çantadır, odur budur, çoraptır, moraptır. Öyle şeyler var. Yerli ürünleri. Bayağı güzel duruyor, baksanıza. Daha buralarda ben de bir şey almak istiyorum aslında, böyle hırka tarzı da. Bakalım bırakacağım, olmadı. Öyle buradan aldığım bir hırkayla devam edeceğim. Eğer kafama uyan bir şey bulursam. Çorap bakayım ya. Çorap sordum da çorap yok diyor. Yani burada varmış çorap. Benim böyle yün bir çoraba ihtiyacım var ya. Yün çoraplar daha iyi oluyor. Hola, buenas. ¿Cuándo vale? Calcetines. Ese para niño 500. Para niño. Para grande a 1000 pesos y este a 1500. 1000 peso. Sí, Esos alpaca? alpaca. Sí, original, sí. Alpaca, alpaca. Okay. Después tenés esta así con corderito a 1500. Corderito. Es mucho calor. Sí. Y eso tenés Esos 1000. 1000 pesos. 1000 peso diyor, yani yaklaşık 2 dolar falan. Bakalım ya, olmadı bir tane alacağım, deneyeceğim bunlardan. Hoşuma giderse belki sonra bir daha alırız. Kazaklar falan filan var. ¿Cuándo vale esos? Son para niño a 3800. Para niño. Para grande a 4300 y así a 4800. 4800. Lo más grande, lo extra. Esos alpaca también? Tiene mezcla, alpaca y sintético. Sentetik. Mixto. Mixto, muy bien. Okay, muchas gracias. Bakın, kameraya bakmak istemiyorlar. Ya ben de böyle insanların suratına çok tutmak istemiyorum da işte böyle sorarken en azından çekiniyorum. Bom dia. Çok cevap vermiyorlar ya. Kamera falan olunca arkadaşlar işler değişiyor. Ben de şey yapmak istemiyorum, insanları çok rahatsız etmek. İşte az önce sorduğum da şeydi. Hem sentetikmiş hem yünmüş. 4000 diyor. Mesela bunlar 5000. 4000'de işte 4500 şu an 10 dolara falan tekabül ediyor. Düşünün yani, güzel kaliteli ürünler. 10 dolar hiçbir şey değil böyle şeyler için. Yukarılara çıktığımda şöyle bir de flüt alacağım. Hola, bon dia.
Burası anladığım kadarıyla plaza. Şu heykele baksanıza ya. Atatürk'e benzemiyor mu? Ben ilk uzaktan gördüm. Dedim bayağı Atatürk ya. Ve diğerlerine bakın. Ya plazalarda genelde önemli kişilerin öyle şeyleri oluyor. Statüleri, heykelleri oluyor. Bakalım açık mı kilise? Şöyle bir şeyler hazırladım. Burası da bizim hostelin bahçesi. Hostelden çıktım arkadaşlar. Şimdi gidiyorum bu arkeolojik alana. Bakın saat 6'yı 10 falan geçiyor. Güneş tepelerin arkasında kaldı biraz. 7 civarı hava kararıyor burada. Güneş tepenin arkasına geçince hava değişiyor yani. Normalde kavurucu bir sıcak var. Şu an serinledi. Hırkamı bile giydim yani. Esiyor bakın. Hafiften ağaçlar falan. Buradan gideceğim yere yaklaşık 25 dakika falan gün batımından önce yetişeceğiz. Gidelim görelim. Buranın önemi ne? Ondan bahsedeyim biraz size. Yukarıda buradan işte bir yarım saat uzaklıkta farklı bir köy var. Humahuaca diye. Burası İnka zamanında arkadaşlar önemli bir geçiş alanıydı. Öyle söyleyeyim. İnka İmparatorluğu zamanında bu Arjantin'in kuzey bölgelerine kadar İnka İmparatorluğu geliyordu. Bu civardaki köyler de İnka İmparatorluğu'nda bulunan köylerdi. O yüzden buradaki arkeolojik alanlar vesaire de önemli. Önem arz ediyor. Şimdi oraya gideceğiz. Bu işte arkeolojik alanın hakkında bazı şeyler okudum. Onları oraya gidince bahsedeyim. Şimdi burada yolda boş yere konuşmaya gerek yok. Geldim arkadaşlar. Gelin ne oldu? Kapalı. İçeride lama falan da var ya. Burası girişi de 5 çeyreğe kadarmış. Giriş saat kaç? Saat 6:30. Saatler burada yazıyor arkadaşlar. Lunes, Martes. Lunes, Martes. Salıdan pazara, pazartesi tatil mi artık anlamadım. Salıdan pazara 9'da 6:30 arası, son girişte 5 çeyrekteymiş. De şey varmış. Rehberli ziyaret falan filan diyor. Maksimum 30 visitantes. Her saatte şeymiş. 30 kişi girebiliyormuş sadece. Neyse yarın sabah geleyim de. Yarın sabah girelim. Ben çünkü yarın başka yere gidecektim. Bakacağız artık duruma göre. Burada da fiyatlar var. Giriş 1000 peso. 1000 peso da işte yabancılar vesaireler, turistler için yani. Arjantin vatandaşları 800 pesoya giriyor neredeyse. Çok da değişen bir şey yok açıkçası. Çevresinde böyle hediyelik eşya satan yerler var. Her turistik bölgede olduğu gibi. Şöyle dışarıdan hafif göstereyim size nasıl bir yer olduğunu. Bayağı güzel yani. Allah, Google'a baktım. Google'da yine saat bilgisi yok. Yer böyle bir yer arkadaşlar. Kaktüslerden oluşuyor. Farklı kaktüs de var burada. Onu ilk defa görüyorum. Tüylü böyle farklı. Şu yukarı kısma gidecektik de şu an ışık çok kötü. İyi ki de kapalıymış yani. Daha güzel ışıkta çekelim ya burayı. Daha düzgün göstereyim size de. Neyse sabahtan geliriz. Öğleden sonra da ben gideceğim diğer yere giderim. Şimdi Mercado'yu ziyaret edelim. 5'te açılacak diyorlardı. Gidelim Mercado'ya bakalım en azından.
Oraya gezelim. Mercado'ya geldim arkadaşlar. Allah'ım Mercado bayağı ufakmış ya. Gösterim gezelim de yani. Böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. Burada et falan satıyorlar. İyi dolapta en azından. Böyle sebze meyve satılan yerler var işte. Çok az ya dükkan sayısı. Bu kadar yani. Şöyle buraya dönüyorsunuz. Bir de burada var. Benim hayal ettiğimden bayağı ufak. Yani çocuklar top oynuyor burada. Şu karşıdaki çizim çok iyi yalnız. Burada yazdığı gibi sadece işte sebze meyve falan et falan satılıyor işte. Ufak ya ama güzel. Temiz en azından. Bakayım ya ben de bir şeyler alayım olmadı. Ürünler bayağı iyi duruyor. Bu kadar işte yani. Şöyle bir tavuk aldım 300 gram. Pahalı ya burası. Ya da zam geldi fiyatlara bilmiyorum. Çünkü bu peso sürekli artıyor. Ondan dolayı bir zam gelmiş olabilir. 300 grama 800 peso verdim. Normalde bunu işte bu kadarına 500-600 pesoya alıyordum. Burada da varmış etçi de bir deneyeyim ya. Ben bu kuzey tarafındaki köylerde 2 defa yedim et. Böyle kasaptan alıp ikisinde de midemi bozdum. Bu düzgün gözüküyordu. Taze gözüküyordu. Diğerleri zaten böyle gözüme çok şey gözükmemişti ama bakalım bir de bunu deneyelim. Allah istediğim gibi olmadı arkadaşlar. Mercado ufak çıktı. Öteki tarafa da giremedik. Neyse oraya sabah gireriz. Sonra da diğer yerlere gideceğiz artık. Öyle bak. Bugünlük bu kadar artık. Yarın sabah şeyde görüşürüz. Arkeolojik alanda. Günaydın arkadaşlar. Baş ağrım geçti valla. Uyuduktan sonra güzel oluyor zaten. İlk gün yüksekte uyuduktan sonra ikinci gün iyi oluyor. Şimdi şeye gideceğim. Dünkü arkeolojik alana gideceğim. Kahvaltımı yaptım. Size buranın tuvaletini göstereyim. Bunlarda saadet musluğu falan yok ya. Böyle bide denilen bir şey var. Bu artık eskiden mi kalma ne hiç bilmiyorum. Şöyle açıyorsunuz bunu. Burada kıçınızı yıkıyorsunuz. Bunlar da böyle. Allah hosteli sevmedim. Yalan yok. Smosel burası. Hava güzel yine. Güneşli. Sabah erken saat ama öyle kavurucu bir sıcak yok şu anda. Saatimiz 9:30. Gidelim bakalım. Hosteli niye sevmedim? Vallahi birincisi mutfakta bir tane ocak çalışıyor sadece. 4 tane ocak var. Bir tanesi çalışıyor. Bir ocak çalışıyor sadece. Bu yüzden de işte başkaları da oluyor. Sadece siz kullanmadığınız için beklemeniz gerekiyor. Zaman kaybediyorsunuz yani yemek yaparken vesaire. İşte yemeği yaptıktan sonra da genelde yaptığım tencere tavayı yıkıyorum ki başkaları kullansın. Bir tane ocak olunca yemekleri aynı anda yapamıyorum. Bir pilav yapıyorsam yanına da mesela tavuk yapıyorum diyelim. Aynı anda kullanamadığım için de yemek soğuyor bu sefer. Üstüne bir de yıkama çıkınca yemeği sıcak yiyemiyorsunuz bu sefer. Ne anladım ben o işten diyorsunuz yani. İkincisi kahvaltı. Buralara gelecekseniz kahvaltı olayını pek düşünmeyin. Genelde kahvaltı dahil ediyorlar da kahvaltı verdikleri şey 2 dilim ekmek. Biraz işte tereyağı veriyorlar. Biraz da işte böyle bunların marmelatı var. Bir de dulce de leche olursa kahve yanında. Öyle doyacağınız bir kahvaltı yok. Doyacağınız bir kahvaltı olmayınca da siz kendiniz başka bir şeyler hazırlamak zorunda kalıyorsunuz. Mutfakta kalabalık oluyor. Yine zaman kaybı.
O yüzden bundan sonra şey yapacağım. Kahvaltı dahil olmayan. Buenas. Kahvaltı dahil olmayan yerleri seçeceğim ya. Diğer türlü vakit kaybı oluyor tamamıyla. Onları bekliyorsunuz. Mutfakta yeterli alan yok. Yemeği yapamıyorsunuz falan filan. Kahvaltınızı hazırlayamıyorsunuz. Neyse böyle. Şimdi gidelim şeye. Arkeolojik alana. Işık güzelken şöyle dışarıdan bir göstereyim parkı. İçeride bir turist kafilesi var. Vallahi yazıyordu saat işte her saat maksimum 30 kişi falan diye. Umarım girebiliriz. Beklemem gerekmez ya. Şu turist gruplarını da hiç sevmiyorum arkadaş. Kabile halinde geziyorlar. 5-10 kişi neyse de böyle 20-30 kişi olunca hakikaten can sıkıyor. Giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle bir bilgilendirici form veriyorlar. Kağıt veriyorlar. Burası botanik bahçesi. Muhtemelen zamanında burada yetişen bitkileri burada korumaya almışlar ve göstermek amaçlı böyle bir botanik bahçe yapmışlar. Kaktüsleri görüyoruz. Değişiklikte kaktüsler var. Şunları falan önceki yerlerde çok fazla gördüm ama şu yuvarlak olanları mesela görmemiştim. Bir de ileride farklı tüylü olan kaktüsler var. Bunları da görmemiştim daha önce. Şurada da var tüylü olanlardan. Burada farklı. Ne diyor? Cola de Cordero. Bakın şu kaktüs ne güzelmiş ya, böyle tüylü tüylü. Oveita Cardon Blanco. İlk önce buraya gezin dedi kadın. Girişteki. Sonra şeye gideceğiz. Arkeolojik alana gideceğiz. Kağıtta bölgeyi tanıtan işte bilgiler var. Ağıllar diyor. Anıt. Şurası tören merkezi. Şurada da mezarlık varmış. İleride kalıyor mezarlık. Böyle gezeceğiz. Bakalım başka bir şey var mı? İşte önerileri söylemişler. Şöyle arkadaşlar, burası 1900'lü yılların başında keşfediliyor bazı arkeologlar tarafından. Bu arkeolog aslında benim bildiğim kadarıyla Ruinas'ta Quilmes'e gitmiştik Amaiço tarafında. Oradaki arkeolojik alanı keşfeden kişiyle aynı bildiğim. Daha sonra öğrencileriyle beraber çalışmalar yürütüyor. Sonra işte buranın müze olarak vesaire arkeolojik alan olarak kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Fakat bir türlü istediklerini başaramıyorlar açıkçası. Daha sonra ne oluyor? Güneş şöyle önüme alayım da ters ışık olmasın. Daha sonra ne oluyor? Öğrencilere çalışmaları yürütüyor. İşte adamın ömrü yetmiyor yani buranın açılışına vesaireye. 1900'lü yılların başında başlayan çalışmalar işte 1900'lü yılların 50'li yılların ortalarına kadar, 1900 yılların ortalarına kadar işte çeşitli çalışmalarla ancak açılabilecek hale getiriliyor burası. Öyle söyleyeyim. Şimdi bölgeleri gezelim. Hem biraz size çiçekleri, botanik bahçesini falan göstereyim. Bu botanik olaylarına da merak olan arkadaşlara bir tane uygulama önereyim. Ben genelde onu kullanıyorum. Adı neydi? PlantNet'ti hatırladığım kadarıyla. Evet, PlantNet. Fotoğrafını çekiyorsunuz arkadaşlar çiçeğin veya neyse artık. Çiçeklerin fotoğrafını çekiyorsunuz. Size hangi ağaç olduğunu vesaireyi söylüyor yani. O yüzden güzel, keyifli bir uygulama. Burada bilgiler var tabi ama tabi Türkçe vesaire olmayınca ben de çok anlamıyorum. Güzel bir botanik bahçesi ya. Bayağı bir çeşit farklı bitki var. İyi yapmışlar yani burayı. Hoşuma gitti açıkçası. Tahtaya taşa vurunca ses çıkıyor. Piedra campana demişler. Hola, buenos días. Buen día. Bakın böyle ses çıkarıyor. Ne değişikmiş ya. Bu da böyle bir olay işte. Şurası mezarlık. Oraya bakalım. Şu taş dizilimine genel olarak kuçeta diyorlar. Paçamama için dikiliyor yani bunlar. Daha önceki yerlerde görmüştük. Şöyle sanırım bu artık vallahi ölü yakmak için mi muhtemelen, çünkü burası mezarlık. Şimdi soba falan diyeceğim de lan mezarlığın içinde bunu niye koysunlar? Muhtemelen ölü yakıyorlardı burada. Tepesine de koymuşlar arkadaşlar. Dumanın çıkabileceği alanlar koymuşlar anladığım kadarıyla. Şuraları aslında bilgi falan olsaymış güzel olurmuş. Bu da 12 taşı sanırım. Bayağı değişik ya. Nemli taş. Zaten
Görünüşünden daha az çok anlıyorsunuzdur. Bayağı önemli bir taş. Bu bizim şey taşları oluyor yani. Lamba falan. Tuz taşları. Ona benziyor biraz. Blok ve kombineral. Bu da evet. Bakın farklı renklerde minerallerin olduğu bir taş. Taşların olduğu alan arkadaşlar. Burası da mezarlıkla beraber. Şurası da botanik bahçesiydi. Ya bu parçaları böyle ayrı ayrı göstermeleri güzel olmuş. Çünkü insanlar nasıl ortamda, nasıl koşullarda, hangi şartlarda yaşıyordu, bu konu hakkında bilgi edinmiş oluyoruz. Çünkü sonuçta yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişi var buranın. Epey eski. Şurada teras sistemine benzer bir yapı kurmuşlar. Böyle set taşlardan oluşan. Arada da işte şeyler var. Toprak. Muhtemelen böyle ekip biçme faaliyetlerini bu şekildeki teraslarda sağlıyorlardı. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım. Yukarıda kaktüslerin olduğu bir alan var. Arkeolojik alan, işte tören merkezi vesaire. Hepsi orada yer alıyor. Asıl gideceğimiz yer orası. Buradaki Noah'ymış. Orijinali diyor ki Güney Amerika antları. Kinoa'yı da böyle görmüş olduk. Önceden bunu görüyordum da ne olduğunu çok anlamamıştım açıkçası. Buradaki kaktüslere değinecek olayım arkadaşlar. Bu kaktüsler, şöyle söyleyeyim, bu kaktüsler arkadaşlar yılda 2-3 santim büyüyorlar. Ve boylarına bakın. Bayağı yüksek. Bunlar kısa olanlar, öyle söyleyeyim. Bunların 10 metreye kadar çıkanları var. Yani yılda 2-3 santim büyüyorlar. Yaşlarını artık siz tahmin edin ne kadar yaşlı olduklarını. Bakımdan da bayağı güzel. Bunların içi de böyle ağaç gibi. Tahta bir şeyi bulunuyor. Bir iskeleti bulunuyor. İskelet kısmı öyle tahta gibi. Bazı yerlerde ölmüş olanlarını kullanıyorlar. Süs olarak vesaire olarak işte bir şeyler yapıp üstüne satıyorlar genelde. Denk gelirsem onu gösteririm yine şehir merkezinde. Bizim hostelde de vardı. Burada da arkeolojik alanla alakalı bilgi vermiş bakalım. Bilgi olarak arkadaşlar söylediklerinden bir özet geçecek olursam. Burası işte İnka İmparatorluğu'nda güney kısmındaki Quebrada de Humahuaca bölgesinin önemli başkentlerinden birisi olarak geçiyor. İşte İnka İmparatorluğu zamanında 15. yüzyıl işte İspanyollar gelmeden önce en önemli haline gelmiş oluyor, öyle söyleyeyim. Şurada lamalar var bakın. Bunları da koymayı ihmal etmemişler. Lamaları önceden farklı yerde, bu şey de olabilir ya. Alpaka mı? Lama mı? İkisinden biri artık. Bu kasaba aynı zamanda siyasi ve idari işleri yerine getirmenin yanı sıra dini bir merkez olarak da kullanılıyormuş zamanında. İşte terk edilmesi de İspanyolların gelişinden bir 50-100 yıl sonrasına kadar dayanıyor. Halk, buradaki yerli halk işte İspanyollara direniyor. Daha sonra tabii İspanyollar burayı da ele geçiriyorlar. Ve işte 1900 yılların başına kadar da buralar saklı olarak kalıyor. Buraya rekonstrüksiyon yapmışlar arkadaşlar. Yani bunun orijinali değil. Daha sonradan insanların daha kolay akıllarına canlandırması için yapılan yerler. Çatıları görüyorsunuz. Oldukça küçük. Girişleri bulunmakta. Taşlarla örülmüş. İçerisi de gördüğünüz gibi. Kaktüslerin içi böyle işte. Şu tahta var ya, bu kaktüs işte. Kaktüslerin içi böyle. Bunları da herhalde gerçek olarak kullanmışlar. Şu kaktüsün hakikaten şey kısmı. O dış kabuğundaki kısım, iskeleti. Burası da iç kısmı oluyor. Buralarda herhalde yatma alanları falan vesaire. Bu çatının alçak olması işte bu taş kısımda buranın daha sıcak olmasını sağlıyormuş açıkçası. Burası gördüğünüz üzere çöl. Dışarısı epey sıcak. İçeriye girdiğinizde serinlik oluşuyor. Bu arkeolojik alanlara zaten merakınız varsa, Türkiye'de de gittiyseniz benzer oluşumlar bizde de mevcut. Yani çöl kısımlarında yapılan yapılar işte sizi sıcak yerlerde serin, soğuk yerlerde de sıcak tutmaya yarıyor genel olarak. Şöyle yapıyı genel itibariyle de göstereyim. Nasıl kurulduğuna dair. Şöyle bir bahçe kısmı gibi bir şey ayırmışlar. Her evin girişinde böyle alan mevcut. Evler de birbirinden bu açık alanlarla ayrılmış. Bakın gittikçe şey oluyor. Alçakta da bir tık üstte. Burası bir tık daha üstte. Buradan şehir devam ediyor. Bakın böyle merdiven hatlarıyla kurulmuş. Bu şekilde ilerliyor. Yine aynı şekilde burası da devam ediyor. Şeydeki yapıya çok benziyor ya burası. Çatalhöyük'e falan giden olduysa eğer
Çatalhöyük'teki yapıya benziyor yani, şey olarak benziyor. Orada da böyle kat kat. Orada ama evlerin içinden diğer evin çatısına, bahçesine falan çıkılan yerler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı güzel inşa etmişler. Alanda böyle arkadaşlar işte. Bir sürü kaktüs var gördüğünüz üzere. Şunlar daha uzun. Dış ortamdaki bir kaktüs örneği bu. Gördüğünüz gibi. Bayağı tahta gibi yani. Ağaç gibi aslında. Kaktüs olunca farklı bir şey canlanmasın. Buradaki kaktüsler büyük çünkü. Böyle bir kaktüsün ayakta kalabilmesi için de sağlam bir iskelete ihtiyacı var. Şu kısa bodur kaktüsler gibi sadece işte o yeşil kısımdan oluşmuyor. İçinde bir iskeleti var. Ve o iskelet sayesinde bu kadar uzayıp ayakta kalabiliyorlar. Alanları da bu şekilde bazı yerlere giriş yasak diye çevirmişler. Az önce girişte bir yazı gördüm ben. İşte bilgilendirme yazısında diyordu. Baksanız abi karşıya ya. Yokkuşağı dağları gibi dağlar var burada. Bu bakımdan ünlü buralar yani. Farklı minerallerin oluşturduğu kaya yapıları. Ne diyordum ben? Bazı yerler iple çevrilmiş, bazı yerleri işte alanı belirtmek için yapmışlar ama bazı yerlerde arkadaşlar her ziyaretçiye açık değil. Muhtemelen özel izinle ve başka şeylerle gezebileceğiniz alanlar var. Onun bilgisini vermişlerdi. Iglesia diyor. Kilise de buradaymış. Bakalım kiliseler nasılmış. Kilise dediği de aslında kilise nasıl kilise ya? Sonuçta İspanyol öncesi kilise falan yok burada. İspanyol sonrası kiliseyi mi gösteriyor acaba? Bir bakalım neymiş o. Çünkü normalde kendi inançları Paçamama, Doğa Ana'ya dayanan bir inançları var. İspanyollar geldikten sonra kilise oluyor buralar. Katoran binası arkadaşlar. Buranın yapılma amacı İnka eyaleti veya Tawantinsuyo'nun alanına girmiş diyor. İnkaların yayılmalarını meşrulaştırmak ve yerel halklara boyun eğdirmek amaçlı yapılmış buralar. Bakın temizlik yapıyorlar. Bakıyorlar yani alana. Buranın binaların arkadaşlar yapısını güneşin hareketlerine göre dizayn etmişler. Ve astronomik olarak da gözlem yapılan bir bölgeymiş. Verilen bilgiler ışığında ben de sizlere bunları söyleyebiliyorum. Şurada çok daha büyük bir kaktüs mevcut. Bakın ışık yüzmelerini görüyor musunuz? Şöyle biraz geriye geleyim. İçeriye giren ışık yüzmelerine bakın. Ya kamera tabii çok iyi olmadığı için benim gözümün gördüğünü tam yansıtamıyor ama şimdi de anıta gidiyoruz. Ya binaların içinde herhangi bir şey yok. İşte dönemde yaşadıkları, kullandıkları eşyalara doğru bir bilgimiz yok. Çünkü bir şey koymamışlar. Müze falan vesaire. Müzenin içinde muhtemelen görüyor olacağız onları ama burada müze başka bir yerde bildiğim kadarıyla. Anıt arkadaşlar şu ilerideki dün de bahsettiğim piramit olanmış. Temizlik yapan kişiye sordum. Monumento'ya gidiyor diyor zaten taş üstünde de. Bilgilendirme eksik geldi bana biraz ya. Yönlendirme vesaire bilgilendirme yok yani çok. Bunda farklı bir kaktüs türü herhalde. Ya buralar bizim çok böyle bu kaktüs ağaçları vesaire çok görüp bildiğimiz şeyler olmadığı için bizim için çok farklı. O yüzden geçerken de göstermeye çalışıyorum. Ki insanlar nasıl bir ortamda yaşıyor daha iyi canlandırın. Piramide geldik arkadaşlar. Anıt burası. Bu yapı da bizdeki böyle tümülüs şeyine benziyor muhtemelen ya. Tümülüs mantığına benziyor. Bizdeki tümülüsler de genelde Anadolu'daki anıt olarak kullanılıyordu. Tabii yapı şekli farklı ama mantık olarak vesaire aynı yani. Yani kilometrelerce uzakta birbirinden habersiz insanların benzer şekilde düşünüp yapılar geliştirmesi de hakikaten ilginç örnekler.
Bakın karşıdaki dağları görüyor musunuz? Renkli renkli, gökkuşağı gibi. Valla gayet güzel ya, benim hoşuma gitti burası. Girişine Mignos'a verdim, dün de söylemiştim. Eric Bauman 1867-1924. Muhtemelen bu isimden şeye ait, bu arkeolojik alanı keşfeden ve yapılmasında emeği geçen kişilere ithafen isimlerini yazmışlar diye tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşlar şeyde değinim. Ya benim böyle videoları çekme amacım işte takipçi kaygısı, çok izleneyim, ünlü olayım gibi kaygılarım yok yani. Gezerken hem anılarımı böyle işte videoya alıp ileride kendim izlemek, hem de işte gördüğüm şeyleri insanlarla paylaşıp ne bileyim yani farklı coğrafyalar, bizim bilmediğimiz yerler, çok da fazla Türk gezen arkadaş yok açıkçası yani. Fransızlar, Almanlar gibi değiliz biz, gezi kültürü çok fazla yok. Belki insanlara bir nebze katkıda bulunur. O yani, ama videoların izlenmesi vesaire düşük ama ben çok önemsemiyorum. Çok izlense hoşuma gider tabii. O farklı bir olay ama yani şey yapabilirseniz sevinirim. Şimdi ben çekiyorum videoları, ne kadar iyi oluyor, kötü oluyor. Çok fazla bir yorum alamıyorum açıkçası. Yani en azından izleyen arkadaşlar yaptığım şeyi değerlendirirlerse, işte şu iyi, şu kötü veya şunu şöyle yapsan daha güzel olabilir gibisinden yönlendirmelere de ihtiyacım var açıkçası. Ki yaptığım şeyi de daha düzgün, geliştirilebilir şekilde sürdürebileyim. O yüzden yorumlarınız önemli açıkçası. Yorumda bulunursanız sevinirim. Yoksa işte öyle şey söylemeyi falan da sevmiyorum yani. Abone olun. İsteyen zaten abone oluyor. Merak eden, ilgi duyan kişiler. Onlara da teşekkür ederim. Yani yorumlarda etkileşimde bulunursak iyi olur. Yani birbirimizle etkileşimde bulunursak. Yoksa işte video etkileşim alsın, daha fazla kişiye ulaşsın gibi şeylerim yok. Merak eden insanlar bir şekilde zaten bilgiye ulaşıyor ama en azından birbirimizle etkileşimde olalım yani. İşte şu gösterdiğin şey ilginçmiş veya bu bizde farklı lanse ediliyor, kültür benzer, farklı, böyle kendi düşünce ve yorumlarınızı da katarsanız hem ben de sizin bilgilerinizden istifade etmiş olurum. Öyle yani. Böyle sürdürürsek daha keyifli olur benim için. Diğer türlü videoya yayınlıyorum mesela, hiç yorum bir şey gelmiyor. İnsanlar ne düşünüyor bilmiyorum yani. O bakımdan benim de bir geri dönüşe ihtiyacım var, öyle söyleyeyim. Söylediğim gibi arkadaşlar, bu bölgeyi bulan ve araştıran kişiler için yapılmış bir anıtmış burası. Öyle söyleyeyim. 1935 yılında inşa edilmiş. Kayıtlara göre de bu bölge İnka döneminin son yerleşim yeriymiş. Yani çok da eskiye dayanan bir olayı yok bakıldığında. Böyle arkadaşlar, yani arkeolojik alan bu şekildeydi. Burayı da beraber gezmek istedim. Yani bu videoda artık daha fazla göstereceğim bir şey yok size. Bir sonraki videoda Hurmamarka'ya gidiyor olacağız. Orada işte Gökkuşağı Dağı gibi dağ var. Böyle 7 renkli falan. Oraya gitmek istiyorum. Orayı ziyaret etmek istiyorum. Bir de yol üstüne farklı bir köy daha var. Belki oraya da gideriz. Bakalım, vakit olayını ayarlayabilirsem eğer iki yere de gitmek istiyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada da yetiştirdikleri ürünler var. İşte kinoa, kiviçe dedikleri farklı bir şey. Poroto diyor, bu fasulyeye benziyor. Burada değişik mısır türleri var. İşte beyaz mısır, sarı. Bayağı farklı mısır türleri var. Sabemos que en el mundo andino los muertos han tenido un papel importantísimo en la organización social de las comunidades. Maíz negro, bu da siyahı. Çıkmadan böyle bir yere denk geldim de dedim burayı da göstereyim.